Selamlar. Bugün başımıza gelen talihsiz olaylar niye oluyor ona bakacağız. Bozulan kırılan eşyalar, patlayan borular, masraf çıkaran evler, arabalar, akan çatılar, çalışmayan kombiler, aniden ay sonunu getirmenizi engelleyecek olaylar, hastalıklar, ameliyatlar. Bunlar hayatınızın içinde hangi enerji duygu durumunda yaşadığınızın göstergeleridir. Duygu ve enerji durumunuz size sıkıntılı bir hayatı çeker. Siz bunların başınıza gelmesini istemezsiniz ama içinde bulunduğunuz his, duygu durumu, hayattan memnuniyetsizlik, bıkkınlık, olumsuz düşünceler sizi bunlara yaşamaya iter. Çünkü düşük enerjideyken şükretmezsiniz. Var olanın kıymetini anlamadığınız, nimeti görmediğiniz noktadasınızdır ve Allah'tan mesaj da bu yönde imtihan, musibet, kaza, hastalık olarak gelir. Siz belalar geldikçe daha da çok dibe battığınızı hisseder, kendinize acımaya başlarsınız. Niye bunları yaşıyorum? Ben bunları hak edecek ne yaptım? Her şey üst üste geliyor. Biri bitiyor, biri başlıyor dedikçe daha dibe çekilirsiniz. Enerjiniz ben zavallı haldeyim boyutuna düşer. Bu halime acıyorum, bu bana haksızlık dersiniz. Ve aynen çaresiz hissettiğiniz bu enerji boyutundaki olaylar zinciri yaşanmaya devam eder. Böyle düşük modda yaşayan biri halifeliğini yerlere düşürdüğü için, Rabbinin rızasından uzaklaştığı için bela paratoneri gibi acıların çocuğunu yaşar durur. Bir komşum vardı. Kocası sürekli içer ve ay sonunu zor getirirlerdi. Sürekli şikayet halindeydi. Ben bunu hak edecek ne yaptım derdi. 40 yaşına gelmeden kanser teşhisi kondu kendisine. O hala ağlarken ben iyi bir insanım, bunları hak etmiyorum, niye benim başıma geliyor diyordu. Yani anlamamız gereken şu ki hayat bizim zannımız üzerine işliyor. Birincisi, hayat acı diyorsanız tatlı mutlu bir hayat size verilmez. Hayat bizim zannımız üzeredir. Hadis-i şerifte Allah bize ben kulumun zannı üzereyim der. Kulum beni nasıl tanırsa ona öyle davranırım der. Bu tamamı ile insanın tercih ve seçimine bir mükafattır. Yani kişinin kanaatini ise Allah o kişinin aleminde öyle tecelli eder. Allah'ı nasıl tanıyorsa kişinin alemi ona göre renkleniyor. Haşa, Allah'ı zalim tanıyan birisi hayatı da ızdıraplı yaşıyor. Adil bilen birisi de büyük bir ferah hissiyle adil ve güzel bir hayat yaşıyor. İkincisi, Allah bizim aciz zavallı hissetmemizde bizden uzaklaşıyor. Çünkü nimetlerle çevrili Allah'ın yeryüzündeki halifesi asla zavallı olamaz. Allah kendi suretinde yarattığı ve kendi ruhundan üflediği kulunu sadece kendine muhtaç görmek ister. Ve bu Allah'a muhtaçlık kula düşük enerji, acizlik vermez. Tam tersine insan kendini her şey yapabilecek güçte Allah'ın halifesi olarak hisseder. Yani siz kendinizi bu hale getirdiniz, Yaradan siz ne istediyseniz onu verdi. Her şey ters, olumsuz gider dediniz, aynen öyle oldu. Ve şimdi bu durumdan kendinizi yine siz çıkaracaksınız. Siz mazlum duruma düştüyseniz Allah karşı taraftan intikamınızı alır. Ama sizin böyle aciz hissetmenizi ve davranmanızı istemez. Üçüncüsü, siz aslında şükreden bir kul olduğunuzu sanırsınız. Yok canım ben verdiği nimetler için Allah'a şükrederim dersiniz. Ama inanın şükür sadece dilden Allah'ım şükürler olsun demek değildir. Dilden kalbe inen bir yol var ki o yol geçit kapalı aslında. Dilinizin şükrettiği çok yetersiz kalıyor. Gerçekten o şükrün verdiği duygu minnettarlık durumuna geçirmiyor bizi. Yürekten edilen şükürde ise bambaşka bir ruh haline bürünürsünüz. Elinizdeki maddi manevi nimet size dünyalar kadar kıymetli gelir. Ona sahip olduğunuz için kendinizi çok nasipli hissedersiniz. Diyelim ki akıllı, güzel, huyları da güzel iki evladınız var. Hayatın içinde akışta bu güzel evlatlara sahip olduğunuz için şükür sadece dilinizde kalıyor. Dilden kalbe inemiyor. Yüreğinizde onların varlığının sevincini hissedemez hale geliyorsunuz. Ya da sizi seven bir eşiniz var, öyle ki bu sıradan bir hal alıyor. Gerçekten coşkuyla, sevinçle, yürekten, Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun, bana bu eşi verdiğin için demeyi unutuyoruz. Bu duyguyu yaşamayı unutuyoruz. Size bunu vereni anmayı unutuyorsunuz. Ya da sahip olduğunuz eviniz, arabanız sıradanlaşıyor. Onlara şükretmeyi bile hatırlamaz oluyorsunuz. En basiti sağlığımızı kaybedene kadar farkına bile varmıyoruz. İşte kıymetini anlamadığımız, nimeti görmediğimiz noktada Allah'tan mesaj da bu yönde imtihan, musibet, kaza, hastalık olarak gelmeye başlıyor. Allah sahip olduğumuz bolluğun, nimetin kıymetini anlayalım, vereni fark edelim diye bizi uyarıyor. Yaydığımız enerji bizim nasıl bir hayat yaşadığımızın ve yaşayacağımızın göstergesi. Biz dahil bütün kainat enerji ve biz yaydığımız bu enerjinin aynısını bir mıknatıs gibi kendimize çekiyoruz.
Yani ne kadar olumsuz hissettiniz, konuştunuz o kadar düşük ve bozuk enerjiye yayarsınız ve karşılığını bir mıknatıs gibi aynen çekersiniz. İşim ters gider, aksilikler olur, az para kazanırım, habire bir masraf çıkar, beni herkes sevmez, kilo veremem, kendime iyi bir eş bulamam, hayat acı keder dedikçe bunların aynısını yaşar durursunuz. Hayat tekrar eden bir kehanet gibidir. Siz bozuk, düşük enerjiyle gezdikçe bütün aksilikler gerçekten gelip sizi bulur. Siz insanlar kötü, adaletsiz, hakkımı yerler, beni kullanırlar diye düşündükçe böyle insanları hayatınıza çekersiniz. Sonra da ben demiştim zaten, hep böyle oluyor dersiniz. Şuara suresi 30. ayette başınıza gelen her şey kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır diyor bizi Yaradan. Evet, bu bozuk enerji bize şükürsüzlüğü getirir. Kötü bir hayatı, aksi giden işleri, haksızlık yapan insanları hayatınıza getirir. Yani bunları biz çekeriz hayatımıza, sonra da bu imtihan bana niye geldi diye söylenir dururuz, suçlarız. Başımıza gelen talihsizliklerin sebeplerini 3 maddede açıkladım sizlere. Şimdi sıra sizde. Hayatınıza bakın. Aksi giden, enerjinizin düşük olduğu alanları tespit edin. Yapmanız gereken elinizde var olan güzellikleri görerek yürekten şükretmek. Daima enerjinizi yüksek tutarak hayata olumlu bakmak, olumlu düşünmek ve olumlu konuşmak. Hep şunu hatırınıza tutmanız gerek. Allah bana hep benim istediğim şeyleri verir ve benim istediğim zannım üzere olan hayatı bana yaşatır. Öyleyse ben de ferah, özgür, afiyet dolu, bolluk, bereket, sağlık, sevgi içinde yaşayacağım bir hayatı seçiyorum deyin. Güne başlarken bugün şahane, mucizelerle dolu bir gün, Rabbim şükürler olsun deyin. Bugünlük bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hayırlı, mutlu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın.